Kim kime böyle bir hediye yapabilir, kim kimin böyle bir hayalini gerçekleştirebilir? Tüylerim diken diken oldu şu an. Benim için ulaşılması zor bir hayaldi. Bana orada dediler ki Ümit artık bu araba senin. Nasıl yani dedim, ben öyle bir duygulandım, yani şu anda da duygulanıyorum. Aslında videoyu da bozmak istemiyorum çok duygulandığımda. Araba benim mi oldu şimdi dedim. Evet abi, ben parasını nasıl ödeyeceğim size dedim, yani şu anda ben hani bunu alabilecek bir güçte değilim. Millette ne arkadaşlar var. Koluma dövme yaptıracak kadar büyük bir sevdaydı bu. Sizler de her zaman dostluğa önem verirseniz bazen parayla alınamayacak şeylere sahip olursunuz. Bu da dostluktur. Vay be, bir alkış lütfen. Özgeç Rap'te YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün yine harika bir video içeriğiyle karşınızdayım ama video içeriğime geçmeden önce lütfen kanalıma hala abone değilseniz aşağıda yer alan abone butonundan abone olup ailemizi büyütmemize katkı sağlarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. Hoş geldiniz Ümit Bey, nasılsınız? Hoş bulduk Özge Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben böyle tabii ki otomobilleri ağırlamak, misafirlerimi ağırlamak her zaman benim için çok değerli ama hikayesi olan misafirlerim ekstra böyle beni mutlu ediyor. Siz de bu hikayelerin en güzellerinden belki de birine sahipsiniz. Aslında en güzellerinden biri değil, en güzel dostlara sahibim. Çok doğru söylediniz. Ben kısaca böyle bir bahsetmek istiyorum. Kalanını çünkü sürüşte bahsedeceğiz. Şöyle ki Ümit Bey'in bir hayali oluyor. Hayalde tam da şu anda yanımızda duruyor. Ve o hayaline sahip olmanın imkansız olduğunu düşünüyor. Hatta o kadar imkansız olduğunu düşünüyor ki gidiyor işte koluna dövmelerini yaptırıyor ve sadece o araçla dövmelerle birlikte yaşayabileceğini falan zannediyor. Sonra arkadaşları ona öyle bir sürpriz yapıyor ki kendi aralarında topladıkları paralarla işte yanında gördüğünüz bu efsaneyi ona satın alıp hayallerini gerçekleştiriyorlar. Evet. Çok Onlara duygu da dolu ve tüylerim diken diken oldu teşekkür şu an. etmek istiyorum. Onur Zengin ve Murat Özdurgutlu. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Aslında onlarla da benim tanışmam bir klasik otomobil kulübü vasıtasıyla oldu. Uzun bir dostluğumuz var kendileriyle. Şu anda da tüylerim diken diken. Onlara da teşekkür ediyorum ama kim kime böyle bir hediye yapabilir, kim kimin böyle bir hayalini gerçekleştirebilir? Çocukluğumda arabaların içinde büyüyen bir çocuk değilim. Aslında hep bu arabaların içinde büyüyen çocukların hayali olur. Ben böyle sokağımızda, mahallemizde gördükçe hep böyle hayal ediyordum. Sonrasında ya belki bir klasik araba alabilirim ama 57 alamam diyordum. Ama gelin görün ki şu süreçte kolumda dövmeleri var. Ben nasıl 57 ile hayaliyle uyuyup uyanıyorsam arkadaşlarım da Yüce Rabbimin vesilesiyle buna nasıl diyeyim, yani duygulandığımdan anlatamıyorum da aslında. Buna vesile oldular. Şu anda bu araba benim. Şu an gözlerinizin de olduğunu ben görüyorum ama ne olur ağlamayın. Çekimden önce birazcık Ümit Bey'le görüştük. Biraz duygulandı. Hatta yani ağladı diyeceğim ama şimdi bilmiyorum, siz rahatsız olur musunuz? Yok, Bence problem güzel bir yok. şey. Mutluluktan Ya ağlıyor ben çünkü. bazen şöyle düşünüyorum. Aşağı işte evin altında bir kapalı garajım var. İniyorum. Bakıyorum, gerçekten diyorum bu araba kim, benim mi diyorum. Yani gerçekten bu oldu mu? Bazen ben bile inanamıyorum. Beni zorla tatile götürdüler bu arabayı aldırabilmek için. Durun. Anlatmayın. Kalanı sürüşte. Çünkü çok güzel bir hikaye. Çok güzel. Hikaye demek aslında yanlış olur. Bir gerçek çünkü bu. Yani hani bu sizin onunla olan varlığınız, onunla olan birlikteliğinizin nasıl başladığını sürüş esnasında anlatıyor olacağız. Evet. Şu anda birazcık böyle havayı bir değiştirelim. Ümit Bey çünkü şu anda dokunsam ağlayacak durumda. O yüzden hadi gelin şu harika araca şöyle bir bakalım. Ben de ne diyeceğimi bilemedim. Vallahi ben de ağlayacağım şimdi. Dokunmayın sakın, ağlayacağım birazdan. Evet, 1957 model Chevrolet Bel Air. Aslında ağlıyor musunuz bu arada? Yok. Gelin. Gelin. Yo, ben gelin. uzaktan Artık o arabayı sizin. izliyormuşum gibi. Üzülmeyin. O sizin artık. Durun birazcık da izleyicilerimiz izlesin. Evet, 57 aslında GM grubunun en klasik olarak nitelendirdikleri bir efsaneyle birlikteyiz. Roketleri görüyor musunuz? 56'larda biliyorsunuz ki bu roket şu tam ortada yanılmıyorsam. Hatta bir kuşa benzetiyorlar onu. Evet, yani uçağa benzetenler var, kuşa benzetenler var. Siz bana bir şey söylediniz. 58'lerde bu yok. Neden yok? Onu bir takipçilerimizle Yani paylaşır tam mısınız? olarak bilmemekle beraber aslında onun işte bir kaza anında bir insanı öldürdükten sonra artık kaldırıldı diye bir rivayet var. Ama aslında tabii ki bilenler varsa yine yoruma yazabilirler. Kesinlikle. Ama Neyse, kesinlikle biz de öğrenmiş ben oluruz. öyle olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz sivri ucu, bir kere çok şık bir tasarımı var. Onu söyleyebilirim ama gerçekten kaza olduktan sonra buna Ciddi yaralanmalara sebebiyet ölüm, verebilir. direkt bence ölüm, deler geçer diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir tasarımına bakmak istiyorum. Farlardan devam edeceğim. Çok şıklar ve burada gördüğünüz gibi hava kanalları var. Bu hava kanalları da aslında oraya tasarım olarak konulmamış, bir mantığı var, bir amacı var. İşte motora temiz havayı daha fazla aktarabilmek Araç amacıyla içerisine yapılmış. de sirkülasyon var.
bunlar. Evet, siz anlatın bakalım bize bu güzel araçla ilgili detayları. Yani 1957 model 6 silindir düz vitese sahip olan bir araç. Koldan vites. Koldan düz vitese severim. sahip bir araç. Bu tampon babalarından falan görüldüğü üzere döneminde Baby Cadillac olarak nitelendirilen Kesinlikle. bir araç. Cadillac'a benzerliği yönünden Baby Cadillac olarak da zaten geçiyor ismi. Zaten bunu bütün klasik severler biliyorlardır. Ve 57'den önceki serileri kuş serisine benzetirler ama bu araç yandan bakıldığı zaman tam bir köpek balığını Hemen andırıyor. yanınıza geleyim şöyle birlikte bakalım. Yani şöyle baktığınızda işte solungaçları, arka kuyruğu olsun, köpek balığının ağız kısmı zaten hani tampondan da görüldüğü üzere tam bir köpek balığını andırıyor. Arkaya doğru ilerleyelim. Bu arada 4 kapılı sedan bir versiyonuyla Evet. birlikteyiz. Çok fazla versiyonları var. Kim bilir ne zamanında dolmuş olarak mı kullanıldı, makam aracı olarak mı kullanıldı, taksi olarak mı kullanıldı? Kim bilir hangi fabrikatöründü? Kim bilir? Varsa bilenler bilmiyorum tabii ki plakası vesaire Belki değişmiştir. Yeşilçam dizilerinde, filmlerinde bile oynamıştır. Kesinlikle ben de öyle bir ihtimal veriyorum doğrusu. Şimdi buraya bir açtığımız zaman burada da şöyle bir yakıt dolum depo kapağımız var, değil mi? Evet. Çok güzel tasarım. Bir öncekilerde stop böyle birlikte açılıyor diye hatırlıyorum. 56 modelde stopla açılıyor evet. Bazı modellerde plakanın arkasında ama burada daha güzel, daha kozmetik bir şekilde. Siyah da gerçekten buna çok yakışmış ama kolunuzdakiler kırmızı. Kolundakiler bir kırmızı hayali mi var? Kırmızı hayali var evet. Dönüştürecek misiniz kırmızıya? Allah nasip ederse inşallah dönüştürmeyi düşünüyorum. O zaman buradan da sponsorlarımıza duyurudur. Yani eğer isterseniz sponsor olabilirsiniz. Ben de gelirim böyle bir story Tabii falan ki paylaşırım. Size gönül bir rahatlığıyla destek teslim edebilirim kırmızıya çevirmek isteyene olurum. varsa. Değil mi? Varsa öyle bir teklifte bulunanlar teklifleri değerlendirir Ümit Bey diye düşünüyorum. Yavaş yavaş sürüşe geçmek istiyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Ağlamak yok ama söz mü? Söz. Güleceğiz, Vermeyelim eğleneceğiz. ama duygulanırsam olabilir. Çok böyle ağlamaklı geçti de video öncemiz. Artık eğleneceğiz diye düşünüyorum. Hepimiz hazırsak bu harika araç ve harika hikayeyi daha yakından tanımak için test sürüşümüze başlıyoruz. ...1957 model Chevrolet Bel Air ile test sürüşümüze başladık. Şu anda Ankara sokaklarında tüm gözler üzerimizde dolaşıyoruz. Evet Ümit Bey, öncelikle hikayeden tabii ki de bahsedeceğiz ama ondan önce şu araçla ilgili birazcık daha bir konuşalım. Birazcık daha bir merak edelim hikayenin geri kalanını. Ondan sonra artık böyle ağlar mıyız, güler miyiz, nasıl devam edersek edelim. Aracımız 1957 model Chevrolet Bel Air. Koldan manuel vites. Evet. 6 silindirlik bir araç. Tabii ki farklı versiyonları var. Otomatik şanzımanlı ve V8'leri. 8 silindirli versiyonları var. Tabii ki inşallah biz de aracımızı bir V8'e çevirebiliriz. Var ya ne hayal. Tabii ki yani en üst noktası neyse ona ulaştırmak zaten amacımız. Aslında hep bir 57 hayalim vardı. İşte kolumdaki dövmelerden olsun, evdeki maket araçlardan olsun. Hep bir 57 Bel Air hayalim vardı. Ama ben yani ulaşabileceğimi düşünmüyordum. Benim için ulaşılması zor bir hayaldi. O Ya zaman- ben belki bir Amerikan aracı alırım ama 57 alamam düşüncesindeydim hep. İşte asıl hikaye burada başlıyor. Burada başladı. Neyse hadi anlatalım ya. Güzel gidiyoruz. Yani ben Nasıl oldu bu iş? bir gün arkadaşım beni aradı. Ümit dedi tatile gideceğiz izin al. Ya abi dedim ben izin alamam şu anda. İşlerimiz yoğun. Ya alırsın dedi bizi mi kıracaksın dedi. Bak ailecek hepimiz tatile gidiyoruz. Seni de aramızda istiyoruz dediler. İş yerine sundum. Onlar da şans eseri izin verdiler. Normalde izinler kapatılmıştı. Olacak ya. Biz gittik tatildeyiz otelde. Havuzun başındayken işte bir telefon konuşmaları dönüyor. Hadi dediler otelden çıkacağız. Nereye gideceğiz? Bir araba var ona bakmaya gideceğiz. Biz araba almaya geldik buraya aslında dediler. İyi hayırlı olsun abi dedim. Biz verdikleri konuma gittik bir baktım. Benim aslında 5-6 ay öncesinde ilanda görüp arkadaşlarıma attığım bir arabaydı. Vay be. Abi araba çok güzel tam istediğim gibi falan. Araba karşımda ben ne diyeceğimi şaşırdım. Aslında bir yandan da arkadaşlarıma içten içe kızıyorum. Diyorum ki ya benim hayalini kurduğum araba ben almak istemiştim aslında alamamıştım. Arabayı almaya gelmişler buraya. Kendilerini aldılar sandım. Bana da nispet yapar gibi beni yanına getirdiler düşüncesindeyim arabanın. Arabayı almaya işte notere gittik. Bunlar parasını falan verdiler. Notere gittik. Kimliğini ver dedi bana. Nasıl yani dedim. Ne kimliği dedim. Daha notere kadar hala kendinizi Yok aldığını yok anlamadınız. tabii. Dedim ki ne kimliği dedim. Ya senin üstüne alacağız arabayı dediler. Dedim abi tamam hani alalım da. Ya niye? Ya plakasını falan değiştireceğiz de senin üstüne alalım. Ankara'da sen geri bizim üstümüze satış verirsin. Plakayı değiştiririz dediler. Bizim arkadaki arabadan herhalde kapımızın açık olduğu anlaşıldı. Ondan sonra notere gittik, kimliğimi istediler. O arada da daha öncesinde Ankara'dan birisi müşteri olmuş, plaka ayırttırmış. Plaka ayırttırdığı için biz orada o gün satışı yapamadık arabanın.
Şimdi vekalet aldık, Ankara'ya geldik. Arkadaş yine dedi, Ümit dedi müsait misin, bir geleceğiz. Buyur abi gel dedim. Notere gittik. Arabanın satışını bana verdiler. Bana orada dediler ki Ümit artık bu araba senin. Ya. Nasıl yani dedim, ben öyle bir duygulandım. Yani şu anda da duygulanıyorum. Aslında videoyu da bozmak istemiyorum. Çok duygulandığım bir an. Yani araba benim mi oldu şimdi dedim. Evet dedi. Abi ben parasını nasıl ödeyeceğim size dedim. Yani şu anda ben hani bunu alabilecek bir güçte değilim. Ya dedi biz aldık sana. Biz senin hayalini biliyorduk. Sen de bizim hani sevdiğimiz bir arkadaşımızsın. Biz bu arabayı sana aldık dediler. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Öyle bir hani duygu patlaması yaşadım. Ay çok duygulu ya. Millette ne arkadaşlar var. Buradan tüm arkadaş ve dostlarıma duyurulur. Yani Hemen aslında, birazcık bir ortalığı aslında yumuşatalım. işte bizim bir kulübümüz var. Riders and Brothers diye bir kulübümüz var. Bu kulübün içerisinde tanıştığım, bu klasik otomobile gönül vermiş arkadaşlar bunlar. Yani ben o kulüp vasıtasıyla tanıdım o zaman zaten. aslında onlar da bu klasik sevdasının ne anlama geldiğini bilen insanlar. Bilen insanlar. Birisinde Chevrolet Malibu var, birisinde 65 Bel Air var. Yani onlar da Herkese hani bu sallıyor. tarz araçlar olduğu için onlar da bu sevdanın ne olduğunu biliyorlar. Çoğu insan aslında bu arabaların içinde büyümüştür ve gençlik dönemlerinde, orta yaş dönemlerinde bu arabaları hep hayal ederler ve almaya, sahip olmaya çalışırlar. Evet. Benim babamın da arabası yoktu. Ben mahallemde gördüğüm, işte sokakta gördüğüm araçlardan hep böyle bir aşk başladı bende. Yani göreceğiniz üzere zaten koluma dövme yaptıracak kadar büyük bir sevdaydı bu. Bir de sahip olmadan yaptırmışsınız bu dövmeleri. Hani Tabii sahip ki. olur. İnsan mesela kedisi oluyor, köpeği oluyor. Ne bileyim yüzün çocuğu oluyor. Onun işte parmak izi şunu bunu yaptırıyor. Siz sahip olmadan önce yapmışsınız. Ne kadar büyük bir aslında sevgi oldu buradan anlaşılıyor. Ben size doğru şöyle kayıyorum. Şuna da bir hemen açıklık getireyim. 1957 model olduğu için biliyorsunuz ki emniyet kemeri 1958 yılında icat edildi diyelim. Daha sonra 1959'dan sonra kullanılmaya başlandı diye Evet, biliyorum. evet. O yüzden niye kemer takmadınız? Özge sağdan sola kaçıyorsun, gidiyorsun, düşüyorsun demeyin. Kemerimiz maalesef Ya yok. aslında bazı araçlarda yapılabiliyor, yapanlar Evet. var. Ama benim hep hayalimdeki araba bu şekilde orijinal kombinasyonda bir araç olmasıydı. Yani fazla oynanmamış, orijinal jantları, orijinal döşemeleri o tarzda toplanmış bir araç olmasıydı benim hep Anladım. düşüncem. Arkadaşlarım sayesinde de o tarzda düşündüğüm bir araca sahip oldum. Gerçekten inanılmaz güzel ve sizdeki bu sevgi hani başka bir şeye benzemiyor gibi. Bakın burada bir kitap da var mesela. Hani siz kitaplara kadar artık böyle araştırıp okuyup herhalde bu Tabii, aşkı sürdürmeye devam ediyorsunuz. yani, Burada göstermiş aslında olalım buradan. Katkımız benim- olsun yazarımıza. Benim Belki isterler. düşüncem şöyle, 57 model bir Bel Air, yani aşık olunabilecek bir araba. Chevrolet'in bence üretmiş olduğu en güzel tasarımlardan bir tanesi diyebilirim. 59 model bir Chevrolet de aslında güzel bir tasarım. Bana bu aracı alan arkadaşlarımdan birisinin de 59 model bir Chevrolet hayali var. Şimdi Chevrolet Malibu'su var. İnşallah İmpala mı? nasip olur, biz de onu alır, hediye ederiz. Impala mı yoksa? Evet, 59 Impala'sı var. Hayali var onun da. Ben de çok severim Impala'yı. Biscayne. Hepsi güzel ya Bel Air. Yani aslında eskiye baktığımız zaman o zaman tabii böyle malzeme sıkıntısı vesaire yok. Her yerde krom detaylar, bolca malzeme kullanılıyor. Aslında- Süs çok fazla. Şöyle bir detay var. Mesela baktığınızda şuradaki krom detaylar, Evet. o yıllarda bile şimdiki araçlarda mesela dolu paket, boş paket var. O yıllarda da varmış dolu paket, boş paket Tabii. özelliği. Mesela işte kasa aynı. Bu Bel Air, o Biscayne. O Biscayne'da mesela şu detaylar yok, Yok, radyo aynen. yok. Yani boş bir araç daha çok. Doğru. Hatta bizim bir Biscayne zaten videomuz var. Ben orada bayağı bir açıklayarak anlatmıştım bunu. İzlemek isterseniz mutlaka kanaldan ona da bakın. O kadar süslü ki yani gerçekten tarz araçlar hem kozmetik olarak çok güzel hem motor açısından çok iyiler. Gerçekten böyle hayran kalınması. Bilmiyorum sizinkisi belki bambaşka bir boyut. Ben- O boyuta erişemeyebilirim klasik anlamında ama ben de gerçekten her zaman bir otomobil severin sevgisinin klasik araba sevmesiyle başlayacağına inanırım. Ya Şöyle- klasik arabayı sevmek lazım gerçekten. Biz bu aracı Alanya'dan aldık. İlk gece işte otele götürdük. Otelde park ettim. İşte sağ olsunlar, onlar da güzel bir park yeri verdiler. Ayrılabildiniz mi yanından? Ben gece uyuyamadım. Arabanın başına indi. Gurbetçi bir abimiz geldi. İlla bana bunu sat. Abi daha ben hayalime yeni sahip oldum. Ne satması? Hani ondan sonra arkadaşlar dediler ki Ümit hani arabayı bilmiyoruz. Çok iyi ya. Orası çok iyi yani. Siz yeni almışsınız arabayı otelin. Fark etmişsiniz adam biri geliyor ki bana bu arabayı sat. Plakadan dolayı Ankara'ya getirdiğimizde de müşterisi çıktı. Evet plaka çok güzel bu arada. Galatasaraylı değilim ama arayıp da bulunması bir plaka gerçekten. Ya aslına bakarsanız ben de takım tutmuyorum ama özel plaka olduğu için, hani Galatasaray Tabii. plakası olduğu için de değiştirmek istemedim. Şimdi şöyle bir şey, otelden çıktık, arkadaşlar dediler ki Ümit arabayı bilmiyoruz. Hani kurtarıcıya yükleyelim. Kurtarıcıyla gitsin Ankara'da ikisine gidene baktıralım. Ondan sonra daha rahat bir kullanıma erişelim dediler. Dedim ki ben gideceğim. Ben bu arabayla Ankara'ya gideceğim. Yani ben olsam ben de gitmek isterim.
5 litrelik bir su aldım. Bir bidonda benzin aldım. Soğuta soğuta gittiniz. 3 arabayız. Benim güncel kullandığım aracım arkadaş kullanıyor. Ben dedim bunu kullanacağım. Alanya'dan Ankara'ya kadar o Toroslar olsun, o yokuşları, inişleri Helal olsun. Bir de sıcak bir yaz ayı. Ve mola vere vere geldik. Araba 1 gram su eksiltmedi. Benzinden yana hiçbir sıkıntı yaşamadık. Maşallah. Maşallah dedik, Ankara'ya kadar indirdik arabayı. Süpersiniz ya. İnanılmaz güzel. Ümit Bey bize Instagram üzerinden ulaşmış. Mesaja maalesef dönüş sağlayamadığım için mail yoluyla ulaşmış. Buradan da hatta söyleyelim. Eğer sizin de böyle güzel hikayeleriniz, çekim yapmanızı istediğiniz araçlarınız varsa lütfen mail yoluyla bize ulaşın. Ümit Bey hemen mail attı. Biz de hemen size dönüş sağladık, Tabii ki, değil mi? tabii ki. Şimdi de geldik işte bugün burada çekimimizi yapıyoruz. Çok da mutluyum. Ben dediğim gibi böyle hikayesi olan arabalara ekstra bir böyle pozitif olarak yaklaşıyorum. Beni çok etkiliyor gerçekten. Siz böyle Yani beni çekim öncesi duygulandırdınız, ağlattırdınız ama artık Ya. gülelim biraz da. Aynen öyle gülelim. Bu arada çok espritüel bir beyefendi. Sağ olsun bizi çok güldürdü. Çekimler biliyorsunuz ki birazcık böyle bazen gergin olabiliyor. Gerginlikler Bir de üstüne olabiliyor. ağlamalı falan filan bir değişik bir gün yaşıyorum. Çok fazla duygu seline kapıldım. Ama gerçekten müthiş yani. Motordan bu arada memnun musunuz? V8 turboları da çok meşhurdur bu araçların ama V6'lar da yani hani alt Yani silindirlerde. şimdi şöyle söyleyeyim. Şehir içinde İyidir. kullanım için 6 silindir gayet makul bir silindir seçeneği. Baktığımızda yani şimdi güncel araç olaraktan ben hani BMW kullanıyorum. 530 bir aracım var. Şimdi 231 beygirlik bir araçtan inip de buna bindiğimizde tabii ki eksikliğini hissediyor muyuz? Hissediyoruz. Ama insanların şu çok aslında bize problem yaratıyor. Ya bu 57 model 65 yaşında bir araç. Işıklarda kalkarken daha sarı yandığında insanlar böyle kornaya basıyorlar ve paniklettiriyorlar. Koldan manuel vites olduğu için de bazen vitesleri karıştırdığımız olabiliyor. Tabii ki. Bazen insanlar hoşgörüyle davranmayabiliyorlar. Bunlar daha eski araçlar olduğu için daha nazik kullanıma elverişli Tabii. araçlar. De insanların işte fotoğraf çekmeye çalışıyorlar trafikte. Bunlardan mutlu muyuz? Mutluyuz ama önüne bakmıyor orada fotoğraf çekerken. Çok ilgi çekiyor. Gelip geçerken insanlar zaten sürekli ya el sallıyorlar ya bir şey. Keşke yanımda cüzdanım olsa. Güzel çocuğum. Evet. Ama yani işte insanlar bazen böyle her şeyde olduğu gibi trafikte de anlayışsız ya da böyle acelesi olanlar da olabiliyor. Yani onlara bir şey diyemiyoruz tabii. Belki o an o insan da hastaneye mi yetişiyor, nereye yetişiyor bilemiyoruz ama Aslında herkes birbirine hoşgörüyle davranmış olmuş olsa kesinlikle. daha güzel, daha hoş bir yaşam alanı olur bizim için. O zaman dünya. buradan da güzel bir mesaj vermiş olalım. Bu arada koltuk inanılmaz konforlu bildiğiniz babaannemin salonundaki şu anda kanepede oturuyor gibiyim yumuşacık. Hani böyle olur ya babaannelerimizin, anneannelerimizin böyle oturmaktan, o evde bulunmaktan mutluluk duyduğumuz samimi Eski ortamlar. somyalar olur, eski Somyalar, aynen çok da güzel söylediniz. Yumuşacık böyle bildiğiniz salon koltuğu gibi. Arkası da öyle bayağı bir geniş zaten. Aslında bunlar taksi, dolmuş vesaire olarak kullanıldığı için öne 3 kişi, arkaya 3 kişi alacak şekilde yapılmış. Hatta bence 4-5 kişi bile sığar. Benim gibi 4 kişi sığar diye düşünüyorum. Vites tasarımını da kola almışlar ki burada oturan diğer kişiyi rahatsız etmemesi Aa, için. çok güzel bir şey değindiniz bakın. Koldan vites de bu arada hani bilmeyenler için benim işte o eski videolarıma bakarsanız klasiklerde daha önceden kullandığımda olmuştu, anlatmıştım da. Kendine doğru çekip aşağı indirdiğin zaman bir, kendine doğru çekip yukarı kaldırdığın zaman geri, ileri itip yukarı kaldırdığın iki, zaman üç. 2 ve aşağı indirdiğin Zaten zaman üç 3. ileri, Çok bir kolay şanzıman. aslında. Çok da eğlencelidir kullanması yani hani başka böyle kozmetik anlamda ya da bununla ilgili anlatacağımız Yani şey zaten var mı dış diye tasarımında düşünüyorum. söylemiştik, köpek balığına benziyor tamamen. Evet. Ön çamurluktaki o altın sarısı detaylar, solungaçları, arka kuyruğa doğru köpek balığını anımsatıyor. Arka kapıda mesela bir detayımız var, böyle bir kavis var. Birkaç Hemen kere, şu arka kapının tam ortasında V şeklinde böyle. Ondan bahsediyorsunuz değil evet, mi? birkaç kere böyle benzinlikte falan yakıt alırken denk geldi, insanlar soruyor. Abi orasına ne oldu? Orası orijinalde var mı yok mu diye. Çok o ayıp. orijinal bir detay. Tam sırt kısmı gibi düşünün. Ne kadar böyle güzel tasarım yapmışlar değil mi? Yani her detayına kadar aslında. Yılına baktığınız zaman zaten bütün Avrupa'ya vesaire yön veren araçlar her zaman yani- Amerika'dan çıkmıştır. Şöyle bir detay var. Yani şu andaki günlük kullandığımız araçlara baktığımızda bir üretime başlanıyor. 7 yıl, 8 yıl sadece makyajlanarak aynı kasa hatlarına sahip bir şekilde üretilmeye O devam zaman ediyor. her yıl farklı bir model. O yıllarda her yıl farklı bir tasarım. Yani birbiriyle hiç alakası olmayan tasarımlar bunlar. Doğru. İşte mesela 1957 bu. 1956'ya baktığımız zaman dediğimiz gibi o zaman bir kuş figürü işte düşünülerek tasarlanıyor belirli. Evet. Bundan sonra işte bir köpek balığı, sonra Biscayne'e geçiyor, Impala'ya geçiyor vesaire. Yani iyi ki böyle bir video içeriği oluşturduk. Sizin hikayeniz beni çok etkiledi. Tekrar buradan bütün arkadaşlarıma duyuruyorum. Benim de hayallerim var falan diyormuşum.
Sonra bir oturup konuşalım. Ya aslında Şaka bir her yana. şey maddiyat değil. Tabii ki Yani de. dostluklar daha çok ön plana çıkmalı. İnsanlar en çok maddiyata önem verebiliyorlar ama para her zaman gelip geçicidir. Ya biz yıllar önce dükkanlarımız yanında her şeyimizi kaybettik. Ben sıfır değil, eksiden başlayaraktan devam ettim. Yani Evet. dostlarım sayesinde yine belli bir konuma geldim. O yüzden dostluğa daha çok önem veren bir insanım. Buradan da yani izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Sizler de her zaman dostluğa önem verirseniz bazen parayla alınamayacak şeylere sahip olursunuz. Bu da dostluktur. Vay be, bir alkış lütfen. Evet. Sizin için. Bence herkes sizi bir alkışladı. Gerçekten şu günümüzde bu tür dostlukların hala var olduğunu görebilmek de bizi umutlandırıyor. Murat arkadaşımın oğlu var. Mert Ali. Daha işte 3-4 yaşlarında. Bu arabanın adı dedi koca göbek olsun dedi. Sen de dedi göbeklisin dedi. Arabanın adını koca göbek koydu. Evet, çok iyi ya. Onların da bu arada isimlerini söyleyelim. Onlara da ben de teşekkür ediyorum. Böyle bir bakın neye vesile oldunuz. Biz de kanalımızda ağırlamış Murat olduk. Özdurgutlu ve Onur Zengin. Evet. Yani onları tanımama vesile olan zaten dediğimiz gibi bir kulübümüz vardır. Riders and Brothers. Bu kulüp sayesinde onlarla tanıştım. Kulübümüzün başkanı da Deha Soycan da hepimizi bir araya getirdi. Selamlar hepsine. Hepsine selamlarımı iletiyorum. Yani güzel dostluklara sahip olduk. Biz arabalarımızı çıkartıp böyle bir araya gelip böyle bir tur atıp bir yerde oturup çay kahve içtiğimiz zaman dünyanın en mutlu insanı biz oluyoruz. Değil mi? Farkındayım. Ben de az çok böyle sizlerin arasında olduğum için biliyorum. Bu tür özellikle klasikçiler birbirlerine daha da böyle tutkun Evet. oluyorlar. Gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla. Evet. Gerçekten çok teşekkür ediyorum öncelikle katıldığınız için, bize Ben de ulaştığınız teşekkür için. ederim. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir enerjiniz var. Umarım hayallerinizden hiç vazgeçmezsiniz. Güzel İnşallah. umut oldunuz İnşallah. bence. Bana ve birçok insana. O Yani yüzden- insanlar eğer ki bir şeyi hayal ediyorlarsa, onu hayal ettiklerini gerçekten gönülden isteyip de mücadele ederlerse Yüce Rabbim ona bir şekilde kavuşmalarını sağlıyor. Ya ben buna inanıyorum. Vallahi etkilendim ya. Çok etkilendim bu hikayeden. Bence bir film olur bu hikayeden. Olabilir. Yapımcılar da buradan seslenelim çekmek isterlerse. Evet, belki biz çekeriz. Birlikte bir şeyler yaparız. Hiç belli Kim bilir, olmaz. Belli mi olur? Aa, maşallahı var bu arada. Yokuş falan hiç dinlemeden çok güzel gidiyor. İlk Ankara'ya getirdiğimizde ilk bakımlarını da Ahmet Şener yaptı. Evet, arkadaşım benim. Sağ olsun, var olsun. Çok güzel bana klasiklerle ilgili bilgiler de kendisi vermiştir. Çok güzel içerikler de yaptık birlikte. Ona da buradan selamlar. Mehmet amcama da buradan selamlar. Çok Ellerinden seviyorum. öperiz. Sağ olsunlar. Evet Ümit Bey, yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru geliyoruz üzülerek. Tekrar bana ulaşıp bu güzel hikayenizi izleyicilerimizle, benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de Var mı teşekkür söylemek ederim bana istediğiniz vakit başka bir şey? ayırdığınız için. Olur mu? Ben teşekkür ederim. Klasik araba bir aşktır. Sahip olmak istiyorsanız elbet korkmasınlar, kesinlikle korkmasınlar. Eğer hayallerinde varsa kesin gitsinler bir şekilde sahip olsunlar. Teşekkür ediyoruz güzel konuşmalarınız için. En büyük teşekkür tabii ki de siz değerli izleyicilerime. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizi gerçekten çok seviyorum ama kanalıma abone olmadıysanız lütfen aşağıda yer alan abone ol butonundan abone olup bildirimleri açıp bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.